Merhaba, bugün 2500 Pascal çekim gücüyle robot süpürgelerin fiyat performansı diyebileceğimiz Xiaomi'nin 1C robot süpürgesinin gerçek hayat testini yapacağız. Şu an süpürgenin incelemesini hazırlıyorum. Aklınıza takılan soruları bu videonun altına sorun. İncelemede hepsini cevaplayayım. Şu an süpürge için bir indirim kodu buldum. İncelemede daha iyi bir indirim kodu gelecek inşallah. Satın alma linki ve indirim kodu açıklamada mevcut. Vergiler dahil olarak Türkiye'ye göre daha avantajlı bir fiyata alabilirsiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde inceleme yayınlanmış ise açıklamadaki linkten detaylı incelemeyi izleyebilirsiniz. Hem ıslak hem kuru temizleme yapabiliyor. Bu videoda sadece kuru temizlik yapılacak. Video işinize yararsa şimdiden beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Evet, şöyle birkaç tane çekirdek alalım ve halının üzerine atalım. Birkaç tane de buraya atalım. Şöyle çekirdekleri yaydık. Azıcık şeker alalım. Şekeri de az daha buraya bırakalım. Biraz da şöyle köşelere koyalım. Tam mesela şuraya şu köşeye. Şöyle buraya şeker dökmüştük. Çekirdek var. Az daha pirinç dökelim buraya. Evet, ve temizliğe başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi en sonki pürme alanını görüyorsunuz. Bu sınırlanmış bölgelere girmiyor robot. Şimdi şarj ünitesinde şu an epey bir ortalığı kirlettik. Ve şu an turbo modu alalım. Bakalım kaç dakikada bu pisliği temizleyecek. Üzerinde mop takılı değil. Yani sadece kuru bir temizlik yapacak. Şu an temizliğe başlat düğmesine basıyorum. Evet, ilk engel olan çekirdeklerin bir miktarını topladı. Hepsini aldı götürdü ya. Hiçbir şey bırakmadı. Köşedekilerde bakalım ne yapacak. Burada şeker vardı. Evet, şekerin de epey kısmını aldı. Dönüşte bir daha uğrayacak buraya tekrar. Turbo modda ciddi manada pil tüketimi daha yüksek. Yani normalde 80 dakika falan sürerken standart modda, turbo modda bir 20-25 dakika anca sürüyor. Evet. Bu arada şekerleri de almış. Çekirdeklerin hepsini tek seferde götürdü. Köşeye bakalım. Evet, buradan da bu arada bu şekilde canlı olarak robotun nerede temizlik yaptığını takip edebiliyoruz. Evet, bu arada bütün çekirdekleri temizlediği çekirdek kalmadı. Evet, pirinç taneleri de gitti. Şu an bir kere buradan başladı, böyle gitti. Geldi, gitti, geldi, gitti, geldi. Sonra bir daha bu köşeleri yaptı. Şimdi sadece köşeleri yapıyor. Bakalım şu kısmı toparlayabilecek mi? Evet. Evet, o köşeyi de aldı. O köşeyi alırken birkaç tane şuraya fırlattı. Yani bir gittiği yeri 2 kere gidiyor. Hatta bazı yerlere 3 kere gidiyor köşeleri.
Ya evi robota göre düzenlerseniz çok daha verimli bir şekilde çalışıyor robot. Cleanup completed. Returning to the dock to charge. Evet, temizlik bitti dedi. Şu an standını arıyor. Charging. Ve temizlik bitti. Evet, şöyle görebildiğiniz gibi halının üzerinde şeker, pirinç, çekirdek vardı ve hiçbir şey kalmadı. Hepsini aldı halının üzerindekilerin. Şöyle iyice bakalım. Evet, bütün halıyı şöyle bir elimle yokladım ve halının üzerinde hiçbir şey yok. Sadece şu tam köşeye çekirdek bırakmıştım. Bu çekirdekleri alırken birkaç tanesini bu tarafa doğru püskürttürdü ve onlar kaldı. Ve şurada da bu tümsekten inerken galiba içerisinden düşmüş. 1, 2, 3, 4 tane pirinç var. Şöyle görebildiğiniz gibi. Ve 3 parçada çekirdek var. Onun haricinde diğer bütün pislikleri temizledi. Bir de şöyle toz haznesine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi attığımız şekerler, pirinçler burada. Bir de kaç dakika temizlik yapmış, yüzde kaç pili gitmiş ona da bakalım. Temizlik bittiği zaman da şu şekilde gördüğünüz gibi temizlik bittiğine dair bildirim de geliyor. Toplam 13 dakikada temizlemiş. Temizlediği alan şu bölge, şu mavi olan bölge. 8 metrekare bir alan temizlemiş. Şarjı da %70'e düşmüş. Yani yaklaşık olarak %17, %18'lik bir düşüş var. 13 dakikada turbo modda en yüksek çekiş gücünde 2500 Pascal. Bu şekilde bir performansı vardı. Bence gayet başarılıydı performans olarak. Sadece şu köşedeki birkaç parça şey kaldı. Onun haricinde gayet emiş gücü yüksek ve turuncu kısımlar halıyı vurarak yerden o pisliği daha rahat bir şekilde çekmesini sağlıyor ve neredeyse Xiaomi'nin robotları arasında 2500 Pascal gücüyle en güçlü robot bu çekim gücü olarak.